Koç burçları ve yükselen burcu Koç olan dostlar, 2024 yılı burç yorumlarındasınız. Evet, geç de olsa bir yeni yıl yorumundasınız ve yeni yıl Mart ayından itibaren size neler getirecek? Bu yayında bunlardan bahsedeceğim. Evet, Koç burçları tabii ki tutulmalar burcunuzda olacağı için yılın başrolünde siz varsınız efendim. Önce kısaca şunu özetlemek istiyorum. Koç ve yükselen burcu Koç olan dostlar, Satürn yıl boyunca hala sizin için biraz arka plan enerjileri çalıştıracak. Farkındalık, bilinç düzeyi, bilimsel konular, biraz da akademik konular, içselleşmek, yalnızlaşmak. Biraz yalnızlıkla da çok bağlantılıdır çünkü Satürn o alandan geçerken kendi içsel sağlığınız, dürtüleriniz, mesleki anlamda eğer bazı sorunlar yaşıyorsanız ki birçok koç bunu uzun süre yaşadılar. Bu anlamda biraz daha iyileşme diyelim ya da çevresinde olup bitenleri fark etme, farkına varma gibi bir bilinç düzeyinde aslında farkındalık yaşatacak size. Evet, asıl önemli olan ise tabii ki bizim için tutulmalarımızdır ve aynı zamanda ağır gezegen transitlerinin yıl boyunca bize nasıl etkiler vereceğini onlarla belirleriz. Evet, gelelim Jüpiter'in transitine. Jüpiter şu anda Boğa burcunda ve Koç burçlarının para evinde seyahatini sürdürüyor ve 26 Haziran'a kadar para evindeki seyahati sürecek. Bazı koçlar şunu diyebilirler: Deniz Hanım, hala benim bir para beklentim var ama hala bir değişen bir şey olmadı veya bir rahatlama yaşamadım diyebilirsiniz. Şimdi burada eğer Boğa burcunda gezegenleriniz varsa, bu mesela yükseleniz Koç'tur. Ama işte orada bir güneşiniz vardır mesela. Diyelim ki Boğasınız ama yükseleniniz Koç. Bu o yüzden çok önemli ve haritalar özel. Boğa burcunda bir Merkür, Mars gibi veya özellikle mesela Satürn gibi gezegenleriniz varsa, özellikle Nisan ayı bu da çok önemli. İşte Jüpiter'in, o Boğa burcundaki Jüpiter'in bize getirebileceklerini daha çok o dönemde yaşarsınız. Nerede? Parasal konularda. Parasal konularda beklentisi olan koçlar Nisan ayını çok iyi kontrollü bir şekilde geçirmeye çalışsınlar. Çünkü Nisan ayında burada bir Jüpiter-Mars kavuşumu yaşayacağız. Tam olarak 21 Nisan'da, hatta 21 derecelerde, ama tabii biz bunu Nisan ayının geneline yayabiliriz. Maddi konular en çok güçlü çalışacak ay Nisan ayı ve Mayıs'ın 26'sına kadar da burada hala Jüpiter geziyor olacağına göre finansal konularda beklentilerinizi gidermek, harcamaları ya da işte harcamış olduklarınızı geri ödemek. Mesela finansal yapılandırmalar da burada önemlidir. Özellikle Satürn ve tabii ki çok önemli olan Plüto artık Oğlak burcundan ayrıldı ve sizin kariyer evinizdeydi yıllardır. Burası artık rahatladığına göre ben diyorum ki Koç burçlarının mesleki anlamdaki girişimleri çok çok hızlı olacak. Ve bu anlamda eğer para kazanma hedefi, yeni bir iş, yeni bir statü, yeni bir gelir kaynağı gibi durumlar için işte Nisan ayı çok önemli gözüküyor. Tabii ki çok önemli zamanlar yine var sizin için. Mesela Mayıs'ın 26'sından sonra Jüpiter İkizler Burcu'na geçer ve önümüzdeki yıl sonuna kadar olan süreçte, ama bu transit 2025'in Haziran'a kadar sürecek. İşte koçlar için çok girişimci bir zaman dilimi başlıyor efendim. Eğitimler almak, uzak seyahatlere gitmek, ticaretle ilgilenmek, dijital konular, medyayla ilgilenmek, araçlarla ilgilenmek, mesela aracını değiştirmek veya ilk defa bir araç sahibi olmak, yakın çevreleri çok iletişim içinde olmak gibi çok güzel etkileri olacak Jüpiter'in İkizler Burcu'na geçtikten sonra. Veya hatta şöyle söyleyeyim, ilişkiler evinize, ortaklıklar evinize de çok önemli desteği olacak. Evet, bunu da söyledikten sonra gelelim tutulmalarımıza. Çünkü tutulmalar bu yıl sevgili koçlar sizin burcunuzda ve ilk tutulma 25 Mart'ta yaşanacak ve 25 Mart'la aslında o olimpiyat meşalesi diyelim alev alıyor artık. Nerede? İlişkilerinizde. Şimdi 25 Mart'ta çok önemli bir tutulma ve ay tutulması bu. Ve ay tutulmaları bizim için tamamlanma süreçleridir. Bir konunun sonuçlanması olarak düşünün lütfen. Ve ilişkiler evinizde
Böyle bir 25 derecede bu arada. Eğer terazi burcunda ev girişiniz, önemli bir gezegeniniz, hatta 25 dereceleri yakın 5 derece önce ya da sonrasında bir yerleşiminiz varsa çok önemli işbirlikleri getirir. İlişkiler konusunda tamamlanmalar olur. Sürümcede olan bir ilişki mesela bir nihayete erer. Veya altyapısı bozulmuş, ilişkiler sarsılmışsa burada bitişler de söz konusu olabilir. Bunu da unutmayın lütfen. Yani ilişkiler üzerine kurulmuş bir hayatı olan bir eğer koçsanız Mars'ın burada tabii ki önemi çok çok büyük. Bu sizin için çok önemli olabilir. Hemen ardından burcunuzda 8 Nisan'da bir güneş tutulması yani aynı zamanda bir yeni ay meydana geliyor. 19 derece Koç burcunda gerçekleşecek ve bu Koç burcundaki güneş tutulması özellikle 8 Nisan civarında doğmuş bir koçsanız 10 gün önce 10 gün sonrası için de geçerli bu. 5 gün önce 5 gün sonrası diyelim daha doğru olacak. Hayatınızın dönüm noktasını yaşayacağınız bir zaman dilimi işaret eder. Tutulmalar nerede gerçekleşmişse uzun yıllar etkilerini yaşarız sevgili koçlar. Ve bu bir mesela genel olarak ne getirir? Derece olarak da etki alıyorsanız güneş ya da yükselen dereceniz de eğer buralara yakınsa işte bu 8 Nisan tutulması hayatınızı tepeden tırnağa değiştirmek için önemli kapılar açacaktır. Bakın tutulmalar kaderseldir. Her zaman söylüyoruz. İrademiz dışında çalışır. Artık bir şeyleri yenilemenin, yeniden başlamanın ya da adım atmanın zamanı gelmiştir. Siz bir yerin kıyısında duruyorsunuzdur. Bir türlü adım atamıyorsunuzdur ve sizi bir arkanızdan gelir iter ve siz o durumun, o konunun, o olayın içinde kendinizi buluverirsiniz. Şimdi bu şu anlamda önemli. Kişinin bilinç seviyesiyle de çok ilgili. Mesela farkında olmadan yaptığımız, istediğimiz, yürüdüğümüz yollar, düşündüklerimiz, aklımızdan geçirdiklerimiz bilinçaltımızda bunlar tutmalarla tetiklenir. Ama diğer yandan eğer kişinin bilinçli bir şekilde bir hedefi varsa, istediği bir yol varsa mesela işte ne istiyorsa evlilik mesela burada çok önemli etkidir. Evlilikler getirir gerçekten. Medeni durumda tutulmaların çok etkisi vardır. Unutmayın hemen bir 15 gün önce yani 25 Mart'ta da bir ay tutulması o da ilişkilerinizde. Yani bunu demek istiyorum ki ilişki yaşayanlar evlilikle sonuçlandırılabilir. Sağlıklı ilişkileri olmayanlar sonlandırabilir, ayrılabilir. Evlilikler, nişan törenleri hayatında mesela mesleki anlamda önemli etkileri de vardır. İş ilişkilerini sağlamlaştırabilirsin. Yeni bir işe başlayabilirsin. Hayatının merkezinde olan her şeyi değiştirebilirsin bu arada. Bunu gayet net söyleyebiliriz. Tutulmaların böyle etkisi vardır. Tutulmaların çok uzun yıllar hayatından çıkaramadın. Diyelim ki 20 yıldır vesaire böyle durumlar vardır. İstediğin bir iş vardır, bir makam vardır, bir ilişki vardır veya seni çok bezdirmiş bazı duygular vardır. Tutulmalar bunlardan da bizi kurtarır aynı zamanda. Dediğim gibi çünkü 20 yıllık neredeyse döngüleri çalıştırdığı için, çalıştıracağı için çok çok önem arz ediyor efendim. Şimdi bu tutulmaların benzer etkilerini yine 2000'li yılların başlarında mesela yaşamış olabilirsiniz. Ve benzer etkilerinde tekrar bu şekilde meydana gelir. Bir diğer önemli tarih özellikle koç burçları için tabii ki Nisan en önemli. Yani bu yılın en önemli zaman dilimi 8 Nisan olacak sevgili koçlar. Ve önemli mesela yıl bazında benim hayatımda nereler çalışacak diye soran bir koçsanız mesela Mayıs, Haziran arası direkt kendinize odaklısınız ve yılın sonuna kadar en çok odaklı olduğunuz şey ilişkileriniz, mesleki konular, para dinamikleri ki özellikle para burada çok önemli olacak Haziran ayına kadar. Yakın çevre ilişkileriniz ve yılın sonunda da aile, ev, yerleşim yeri gibi konular en çok hareket edeceğiniz alan bu alanlar olacak sevgili koç burçları. Diğer yandan şimdi 2 tane daha tutulmamız var. O da yılın sonlarına denk geliyor. Bir tanesi 18 Eylül. 18 Eylül'de de yine bir balık burcunda bu sefer bir tutulma var. Şu an biliyorsunuz bir balık transiti yani Satürn balık transiti yaşıyoruz ve bu tutulma Satürn yen bir tutulma olacak ve Satürn tarafında gerçekleşiyor.
Bu da yine derece olarak nasıl etki alındığını tabii bilmiyoruz. Haritalara göre değişecektir. Arka plan enerjileri çalışacak. Bu da şu demek, bakın. Hayatınızda birçok bilmediğiniz, fark etmediğiniz sırlar ortaya çıkacak. Bu hayatınızın, çevrenizin, yakın çevrenizin falan ilgisi yok. Kendinizle ilgili çok önemli şeyleri öğreneceksiniz. Farkındalık için inanılmaz bir tutulmadır. Bu birçok konuyu da hayatınızdan bırakmakla da çok alakalıdır. Çok kiloluyum, psikolojik durumum bozuk, negatif düşünüyorum, iyi şeyler getiremiyorum hayatıma veya işte bir türlü kendimi istediğim yönde ilerletemiyorum diyenler için özellikle bu 18 Eylül tutulması işte tam bir arınma, bırakma, vazgeçme, temizlenme zamanı. Evet, ve ilişkiler adına yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bu sefer bir tutulmamız daha var, 2 Ekim. Bu biraz sert bir tutulma. Gerçi 8 Nisan'daki de çok action'lı bir tutulma olacak ama 2 Ekim'de Terazi burcunda bir güneş tutulması meydana geliyor. Bu sefer mesela 25 Mart'ta gerçekleşen bir ay tutulması ama 2 Ekim'deki bir güneş tutulması, yani bir yeni ay, yani yeni bir başlangıç. Yani bu yıl hiçbir koç yalnız kalmaz. Medeni durumu büyük olasılıkla değişir. Bu 2 Ekim'deki tutulma 2 derece terazide olacak. Bu da Koç burçlarının ilk Koç burcunun ilk günlerinde doğmuşsanız, Terazi burcunun ilk derecelerinde yerleşiminiz varsa, ev girişiniz varsa işte bu tutulmada, yani yılın sonuna doğru olan bu tutulmada bu anlamda size çok şey getirebilir. İş ortaklığı kurmaya çalışan veya mesela aile düzeninde bazı sorunlar olan bir koçsanız, yerleşim yeriyle sürekli sıkıntı yaşayan bir koç olabilirsiniz. Ki koçların birçoğu bunu yaşadı. Özellikle 7 Aralık'tan sonra buralar çok önemli ölçüde etki alacak. Bunu bilin lütfen. Özellikle yükselen koçlar için bu daha da önemli olacak. Çünkü 7 Aralık'ta bir Mars retromuz başlayacak yılın sonunda. Bu arada yıl içinde hiçbir retromuz yok bu sene. Yani geçen sene bir Venüs retrosu yaşadık. Bu yıl öyle bir retromuz yok ama 7 Aralık'ta bir Mars retrosu başlıyor. Aslan burcunda başlayarak Yengeç burcuna gerileyecek ve ta Mart ayına kadar sürecek bir Mars retrosu. Ve biraz önce dediğim gibi yerleşim yeri, ev, aile, aile içindeki konular, tapulu işler, miraslı konular, mekanlarla ilgili bazı yenilikler, değişimler bekleyenler için de çok 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 önemli bir süreç. Yani gerçekten eğer sizin doğum haritanızda yaşınız kaç olursa olsun, ne iş yapıyor olursanız olun, hangi statüde olursanız olun, hayatınızı dönüştürecek bir yıldasınız. Tabii ki doğum haritanızın aldığı etkilerle bunlar ölçülüyor sevgili koçlar. Evet, kısaca size yılı özetledim. Umarım her şey istediğiniz gibi mutlu gider ve mutlu bir yıl yaşarsınız. Hayatınızda dönüşüm kapılarını açık tutun. Çünkü tam eşiğinde duruyorsunuz. Mutlu seneler diliyorum. Hoşça kalın.